Horabox TV'den herkese merhaba. Yeni bir soru cevap videosuyla karşınızdayız. Ekibi tanıtmıyorum ama mekanı tanıtmak istiyorum. Bir önceki videoda hatta demiştik bir değişiklik yapalım diye. Evet. O değişikliği şimdi yaptık. Ne düşünüyorsun sen? İkimizden birini kovamadığımız için, değiştiremediğimiz için. Çok tepki geldi videoya. Aman sakın işte Horabox ruhu bilmem ne sakın ayrılmayın falan diye. Biz de ne yapalım dedik ki. Evet, mekan değiştirelim. Evet, mekan değiştirelim. Bir iki videoyu burada çekeceğiz. Soru cevap videosunu. Entropi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu süper ortamda ağırlıyorlar. Hatta kolumuza saatler falan veriyorlar. Yani sevdim burayı. Gayet güzel olmuş. Ne bu arada? Evet, bu IWC'nin Portofino serisinde Complete Calendar değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, Hakikaten güzel bir saat. Yeni çıkan saatlerden de biri. Çok da yakışmış bu arada. Vallahi çıkartamadım zaten koluma taktıktan sonra. Sende de bir şeyler var tabii bu arada. Ben de hep bir pilot saati almak istiyordum. Onunla ilgili aslında IWC markası hep kafamda vardı. Tesadüf burada son derece az bulunan bronz versiyonu varmış. Evet. Yeşil kadranlı. Aslında siyahını da alabilirdim diye düşünürken bronzu görünce rica ettim. Sağ olsun beni kırmadılar. Ben de çekim boyunca bu saati takacağım. Müthiş hevesle takıyorum. Geri çıkarıp vermesi biraz ızdıraplı oldu. Gerçekten öyle. Bu arada tekrar Entropia'ya teşekkür etmek istiyoruz. Bilmeyen arkadaşlarımız için Entropia, Nişantaşı'nda St. Regis Otel'in zemin katında yer alan bir multi-brand saat mağazası. İçinde IWC, Panerai, Cartier, Piaget, evet, Roger Dubuis gibi markaların son derece titizlikle seçilmiş güzel modellerini bulabilirsiniz. Oldukça zengin bir envanter. Son derece klas ve elit bir ortamda alışverişinizi gönül rahatlığıyla tamamlayabilirsiniz. Evet, tavsiye Burak ederiz. Bayram'la satın alım tecrübelerini de zaten burada yapıyoruz. Evet, orada bir tane yapmıştık. Güzel gelişmeler var. Yakın zamanda göreceksiniz yani. Kesinlikle. Artık bu girişin ardından sabırsızlıkla bekleyen Doruk'a dönelim ve sorularımızı alalım. Bakalım bizim için neler seçti. Hoş geldiniz Doruk Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Yeni mekanda daha bir güzel oldu. Şimdi hemen heyecanınızı artıracak bir soruyla başlayayım. Uzun zamandır parantez içinde 2,5 yıl olarak belirtmişler. Beklediğim saatten kastı da Rolex Boutique'e gitmiş yazılmış arkadaşımız. Nihayet geldi. Beni aradılar heyecanla. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Burada ne yapmalıyım bilmiyorumun ardında yatan sebep herhalde piyasa koşullarından bahsediyor. Size danışıyorlar. 2,5 sene bence biraz abartı olmuş. Öyle bir bekleme süreci olduğunu da sanmıyorum ama neyse. Belki de doğrudur bilemiyorum. Model ne bu arada? Onu belirtmemişler. Peki. Ya 2,5 sene önce sen bu saati neden almak istedin de gittin oraya ismini işte tabiri yerindeyse bekleme listesine yazdırdın. O gün muhtemelen 10.000 euroydu liste fiyatı. İkinci elde 20.000'e satılıyordu. Muhtemelen onun için yazdırmışsın sen ismini. Yani bu sorunun başka bir manası olamaz gerçekten. Ya ben kendi adıma ya da herhangi bir gerçek saat tutkunu biri adına konuşayım. 2,5 sene bekledikten sonra bir butik beni arayıp saatin geldi derse direkt saate bakarım zaten. 17.57 3 dakikada gidebilir miyim falan ya. Işınlanırım. Evet. Cumartesi ise gider kapısında beklerim. Finansal anlamda hazır değilsem onu hazırlamaya çalışırım. Burak'ı ararım. Burak'cığım işte gelmiş saatim falan. Doruk müsait misin bak ben yetişirim. Bu heyecanı yaşaman lazım. Evet. Sevgili dostumuz bize yazıyor ne yapayım diye. Yani iptal et ne diyeyim. Şimdi tansiyonu biraz düşürerek devam edelim. Serdar Bey soru direkt size. Görece yüksek değerli saatleriyle uluslararası seyahatlerinde problem yaşıyor mu? Ya yaşıyorum tabii. Son dönemde çok dikkat ediyorum giderken yanıma alacağım saatlere. Bir de biz bunu tabii çok dillendirmedik ama 5 arkadaş Avrupa'nın önemli şehirlerinden birinde hatta saat almaya gitmiştik oraya birkaç sene önce. Başımıza da geldi bu kapkaç olayı. Çok sevdiğim bir dostumun direkt gözümüzün önünde bileğinden saatini alıp kaçtılar. Hele özellikle öyle bir olayı yaşadıktan sonra tabii ki dikkat etmeye başladım. Burada da sorunun cevabı evet problem yaşıyorum. Mümkün olduğunca ucuz saatlerle gitmeye çalışıyorum yurt dışı seyahatlerine. Doğru. Belki takipçi arkadaşlarımızdan bir tanesi veya birkaç tanesi hatırlıyorsa yazabilir. Londra'da bir sokakta tabelalar var. Saatlerinizi çalacak hırsızlara karşı dikkat edin diye. Tam şimdi İngilizcesi geldi. Londra'da devriye polisi yok ya. Evet. Yani adam çalıyor, kaçıyor. Evet. Yani peşine düşecek bir kolluk kuvveti yok orada. Doğru. Yani senin karakola gidip şikayet edip bilmem ne yani saat gittikten sonra olacak bir şey değil yani. Seiko grubu modellerinde DiaShock adını verdiği bir darbe dayanım sistemi kullanıyor. İsviçre'nin Incabloc sistemiyle arada bir fark var mıdır? Ben çok kısa cevap vereyim. Topu doğru atayım. Aslında bu sistemler genel itibariyle aynı sistemler. Incabloc, DiaShock, KIF yani farklı markalar, farklı üreticilerden ya da tedarikçilerden çeşitli çözümlere ve sistemlere yönelebiliyor. Ben aralarında çalışma prensibi olarak bir fark olduğunu bilmiyorum, zannetmiyorum. Ama belki Doruk'un ekleyeceği bir şeyler vardır. Mühendislik detaylarına indiğimizde evet farklar var ama temelde hepsi aynı amaç için
orada üretilmişler. Biliyorsunuz işte balans saatten saate değişmekle beraber saniyede 6, 8, 10 kere ileri geri bir salınım ile hareket ediyor ve bu saatin hassasiyet değerini direkt olarak etkiliyor. Dolayısıyla saatin farklı eksenlerden alacağı darbelerin balansa olan etkisini minimize etmek için oraya koyulmuş süspansiyon sistemleri aslında buradaki şok emici sistemler. Senin de bahsettiğin gibi her üretici farklı isimlerle, farklı teknik detaylarla zaten bu sistemleri tasarlıyorlar ve üretiyorlar. Dolayısıyla bir tanesi işte İsviçreli, öbürü Japon versiyonu olarak değerlendirebiliriz. Saat alım tercihlerinde de bu tarz ticari isimlere göre seçim yapmalarına gerek yok. Yani ardındaki ismin onlarda yarattığı güven duygusuna göre hareket etmeleri daha mantıklı olur. Burada peki bir skala var mı? Yani manyetik alan etkisinde işte konuşulan 5000, 10.000 falan gibi şok emici sistemlerin atıyorum 5'e kadar, 10'a kadar, 20'ye kadar falan diye bir şey var mı? Şöyle cevap vereyim. Balansa uygulanan açısından bakacak olursan yok. Saatin mekanizmasının tamamına uygulanan açısından bakacak olursan Richard Mille'in çelik halatlarla astığı bir şey vardı. Kalibreyi astı. Mesela bu tür bazı aşırı şok dayanımı sunan çözümler var. Ama bunları tabii en azından mass production olarak, kitle üretim olarak bir standarda bağlayabilir miyiz bilmiyorum. Bunun dışında darbe sönümlemenin bir derecesi yok. Benim bildiğim kadarıyla. Ben onun testini yapmıştım. Richard Mille'in fabrikasında böyle çekiç, sarkaç evet, çekiç var. Doğru. Saati oraya koyuyorsun, bir bırakıyorsun, saati fırlatıyor karşıdaki duvara. Budur o test videolarını hatırlıyorum. Ya bu birazcık da tabii pazarlama argümanı olarak kullanılıyor. Yani Richard Mille'in bahsettiği 5000G, 10.000G yani 1G dediğimiz yerçekim ivmesinin biriminden bahsediyoruz. Oradaki söylenen ibareler bir Casio G-Shock için çocuk oyuncağı zaten. Yani çiğner, tükürür ve atar. Dolayısıyla hani Richard Mille birazcık da yüksek fiyat etiketlerini rasyonelize edebilmek için çabalaması olarak da değerlendirebiliriz. Farklı fiyat segmentlerinde mikro ve girişimci markaların ürünleri Türkiye'de resmen temsil edilmeye başlandı. Horobox olarak siz bu tür bir markanın bayiliğini almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyor musun? Bunu daha önce aslında konuşmuştuk. Benzer şöyle bir soru hatırlıyorum. Bir markayı Türkiye'ye getirmek isteseniz bu ne olurdu gibi bir soruydu. Yanlış hatırlamıyorsam eski şeylerde, sorularda. Onda da aslında benzer bir cevap vermiştik. Serdar ticari kısmını belki birazcık daha iyi anlatır ama bu artık bayilik sistemi işin gerçekten ticaret ayağı. Yani bu belli bir yatırım yapıp belli bir para harcayıp ondan sonra bunun üzerine kurduğunuz bir sistem ve bu sistemin üzerinden para kazanmaya yönelik bir düzenek. Yani biz Horobox olarak şu an itibariyle böyle bir şey yapmayı düşünüyor muyuz? Benim bildiğim kadarıyla düşünmüyoruz ama belki Serdar'ın şimdiye kadar sürpriz olarak aklına tuttuğu bir şey var mıdır bilemem. Herkes kendi işini yapacak. Ben onu kısaca çözdüm olayı. Şöyle bir detay var, onu ekleyeyim. Mikro markaların zaten o kategoride kalmalarının en büyük sebeplerinden biri de bu tarz bir bayi ağına girmiyor olmaları. Evet. Türkiye'ye özgü bir problem var. Bunu zaten takipçilerimiz biliyor. Dolayısıyla birçok biz bu mikro marka olarak tabir edilen ürünlere de rahatça ulaşamıyoruz. Fakat tabii ki bu oradaki markaları ilgilendiren bir problem değil. Türkiye'ye özgü bir değişiklik yapmalarını da bilmiyorum. Birazcık zor görüyorum açıkçası. Aksi halde saatlerin bu tarz ulaşılabilir fiyat etiketleriyle zaten satışa sunulmaları çok kolay olmayacaktır. Bu tarz bir bayi ve satış ağına girerlerse. Ama tabii şöyle de bir detay var. Yani birçok marka online sattığı ürünlerde eğer senin vergi yani o KDV kısmını düşebilecek durumdaysan adam sana KDV'sini düşerek gönderebiliyor. Yani şöyle düşün, Fransa'da %20 KDV. Evet. Adam sana o %20'yi VETOF yapıp direkt sadece saat fiyatıyla sana fatura edip gönderiyor. Sen de burada zaten gümrükte %20 mi 22 mi öyle bir gümrük vergisi var. Onun üzerine konulan gümrük vergisi mi KDV mi onun tam adını bilmiyorum. Evet. Bir de üstüne masrafları ödüyorsun. Yani çok da böyle anormal büyük farklar doğmayabilir. Ona oturup bir çalışmak lazım. Yani bir saati gerçekten almak istiyorsan. Bir de tabii bu saat $300 yani burada gümrükte yapacağın işlem ücreti $300 üstüne çıkıyor. Evet. O olacak iş değil ama mesela bizim Trilop onu online satın alabiliyorsun. Çapek online satın alabiliyorsun. Doğru. Yani oradaki farklar çok böyle şey olmayabilir. O boyutta saati alan biri için oyunu değiştirecek bir fark olmayabilir. Onu da diyorum ya hesaplamak lazım. Doğru. Çok emin değilim, hiç yapmadım öyle bir şey ama. Marka modele göre değişebilir. Evet, değişebilir yani. O zaman aşağıya gümrükçünüze danışın deyip Horobox gümrük hizmetleri. Horobox gümrük hizmetleri. Pekala. Türkiye'de resmi distribütörü bulunmayan markalardan görece yüksek komplikasyonlu modeller için direkt İsviçre'de servis görmeleri mi uygundur? Yoksa Türkiye'de iyi bir usta da bu tür modellere servis verebilir mi? Buna benzer bir soru da gelmişti daha önce. Yetkili servise gideyim mi gitmeyeyim mi sorusuydu. Evet ama bu da bir nevi benzer bir şey.
Burada özellikle altı çizilen nokta saatin yüksek komplikasyona sahip olması. Belirtilmemiş ne olduğu ama işte artık aklınıza ne gelirse. Yani çok özür dilerim. Yüksek komplikasyonlu, yani Türkiye'de servis olsa bile bence yurt dışına gitmesi lazım. Zaten gidiyor. Gidiyor. Aynen öyle. Onu diyecektim şimdi. Yani yüksek komplikasyondan kasıt bizim anladığımız şekilde. Bu bir perpetual calendar, bir minute repeater. Complete calendar. Belki bir o birazcık aralarda kalıyor. Ya da turbiyon diyelim. Hani turbiyon yine burada da servis verilebilir bir şey ama bu tür markalar zaten siz Türkiye'deki yetkili servisinize götürseniz dahi onlar direkt İsviçre'ye yolluyorlar. Bunun nasıl bir zararı olabilir? 6 ila 8 aylık bir bekleme süresi söz konusu olabiliyor. Basit bir bakım işleminde dahi. Daha fazla, daha önemli hasarlarda veya değişmesi gereken parçalarda belki bu süre daha da uzayabilir. Tabii ki burada güvenilir bir ustada bunları çok daha kısa sürede halledebilirsiniz. Ama ben özellikle yüksek komplikasyon denildiğine göre high-end markalardan ve ürünlerden bahsediyoruz diye anlıyorum. Açıkçası ben İsviçre'de bakım görmesini tercih ederim. Abi bildiğim kadarıyla ki bence siz de aynı fikirdesiniz. Zaten bir yüksek komplikasyonlu saatin fabrikadaki usta sayısı da limitli. Tabii, kesinlikle. Yani marka zaten böyle bir şeyi riske atmak istemiyor. Türkiye'de de çok değerli ustalar var. Onları da gözden kaçırmayalım. Mutlaka. Ama marka diyor ki yani buradaki olabilecek en ufak bir sıkıntı benim prestijime anormal büyük zarar verebilir. Zaten. Ayrıca maddi olarak da büyük sıkıntılar çıkarabilir. Düşünsene bir perpetual calendar'a ufak bir hasar ya da bir şeyi yanlış yapsan toparlaması çok daha zor olur. O yüzden yani yurt dışına gitmesinde fayda var. Bu arada soru cevabın içine ben ekleyeyim. Yani complete calendar ne demektir? Annual var, perpetual var. Yani bir de complete calendar, o ne? Şöyle bir bilgilendirme yapalım. İşte bu takvimlerde biliyorsunuz bir ayar problemi var. Evet. Yani genellikle bir ayın 30 ya da 31 gün sürmesi ve Şubat aylarındaki değişiklik. Annual yani yıllık takvim dediğinizde Şubat harici herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymayan takvim. 30 ve 31 gün çeken ayları otomatik olarak kendisi ilerliyor. Perpetual yani daimi, sonsuz takvim dediğinizde bu sefer uzun yıllar boyunca artık modelden modele değişiyor. 100 sene, 400 sene veya daha az sürelerde müdahale gerektirmeyen takvim. Complete calendar yani tam takvim dediğimizde ay, gün, tarih, bazen ay fazı gibi özelliklere sahip ama herhangi bir şekilde değiştirme... 30-31'i değiştirmiyor. Evet, kendi değişikliğini yapamıyor. Sizin orada ay sonunda işte günü ilerletmeniz, ayı ilerletmeniz, ay fazına müdahale etmeniz gerekiyor. Ama o özelliklerin hepsi saatinizde var. Bence fiyat fayda oranı yüksek bir komplikasyon. Evet. Çünkü bütün özelliklere sahipsiniz. Sadece ayın sonunda küçük bir değişiklik ki zaten saatlerimizle oynamayı, onlara zaman harcamayı çok seviyoruz. Dolayısıyla oraya kenarındaki küçük işte pusher dediğimiz butonlara basarak takvimi ilerletmek de bence güzel bir durum ve triple çok daha uygun date değil miydi fiyatlar. Ya? Bu eski ismi bunun triple date değil triple mi? Date ama bu triple'dan fazlası var şu an bunun içinde. Artık yıl harici her şey yok mu bunda? Doğru. Artık yıl zaten artık yılda hiçbir aslında sonsuz takvimlerdeki hangi yılda olduğunuzu takvime komplikasyonu göstermek için bir ibare. Ama yıl yazmıyor. Yani 2024 yok. O zaman aslında triple calendar öyle bir yani aslında complete calendar, triple'ın güncel ismi. Bu arada VIP müşteri olmanın avantajıyla IWC'nin Watches and Wonders'da çıkaracağı yine öyle takvim adı altında bir şey var. Yani buradan duyuruyorum. Tamam, fiyatı çok yüksek, kolay değil ulaşması ama hani mekanik saatçilikte devrim niteliğinde hareketlerden biri daha geliyor yani. Buradan da onu duyurmuş olalım. Başka detay yok. Başka detay yok. Okey. Kamerayı kapattıktan sonra detay Doğru'yu yakalamışken ben de takvimle ilgili bir detay sorayım. Ben soruyorum şimdi. Buyurun. O zaman. Moon phase yani ay fazı göstergesini durmuş bir saatte ya da geri kalmış bir saatte diyelim. Neye referans alarak ayarlıyorsun? Bu benim de daha önceden dertli olduğum bir problemdi. Evet. İnternette sizin bulunduğunuz yarım küreye göre ve oradaki işte güne, aya göre ayar yaptığınızda... Ses kaydı alıyorum. Instagram'dan sonra da yollayacağımdır. Tamam, tabii ki. Ayın hangi pozisyonda olduğunuza dair zaten sizde işte oradaki görüntüyü size sunan bazı web siteleri var. Evet. Bazı saat siteleri de bu şekilde bir simülasyon yapmanıza imkan sağlıyor. Ben açıkçası oradan faydalanıyorum. Yani aya bakıp bugün işte dolunaymış, işte yarım aya 3 gün kalmış gibi o kadar hassas gözlerim yok. Evet. Böyle bir astronomi bilgim de yok. Siz de bu tarz web sitelerinden faydalanabilirsiniz. Mesela Patek Philippe direkt olarak sonsuz takvimli bir saatin orada güncel model sayfasına girdiğinizde en alt kısımda ay fazınızı ayarlama ile ilgili size zaten bir pencere açıyor ve oradan tarih bilgilerini girerek ayar yapabilirsiniz. Audemars Piguet başka bir boyutta.
Benim son aldığım saati hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum. Onda da ay fazı var. Perpetual Calendar'la Evet. beraber. Sayfasında sana interaktif olarak onu ayarlatıyor. Ve şöyle diyor. Tarihi, saati falan filan yazıyorsun. Tık 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 onları ayarladıktan sonra ay fazını diyor dolunaya getir diyor. Ki o çok basit yani dolunaya Evet, getirmek yani çok referans ortalıyorsun. noktası gibi bir şey. Ve diyor o butona 21 kere bas diyor. Tık 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 21 kere basıyorsun. Hiç öyle sayfalar mayfalar falan Nefis. filan yok yani. Tabii bir bilgi daha ekleyeyim. Mesela Jage'nin işte kuadriptik modeli bu ayarları kutusunda sizin için Kendi yapıyor. kendi değil mi? yapıyor. İnanılır gibi diyor. Sıradaki sorumuz. Saatlerin içine yağ doldurularak yapılan modding yani modifiye etme işlemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ev ortamında da yapılabilir mi yoksa bir saat ustasına mı götürmek gerekir? Saatin içine yağ mı dolduruyorlar? Evet yani. Kim dolduruyor? Yani ben nasıl yapıldığını bilmiyorum da Ya ben biliyorum. bir böyle Casio'nun dijital bir saatini Evet. yaptıklarını görmüştüm. Yağ doldurmak ne demek abi? Ya saat? sıvı yağ dolduruyorlar. Yok, saate. hayır. Shell Rotterdam Sıvı yağ deyince 20. zeytinyağı gibi oldu. Mineral yağ, elektrik iletkenliği olmayan bir sıvı. Saatin arka kapağını açıyorlar ve içini mineral yağ ile dolduruyorlar. Sonra kapağı kapıyorlar. Mekanik saate mi yapıyor bunu? Hayır, mekanik saate değil, pilli saatlere, kuvars saatlere, içinde hareketli parçası olmayan saatlere daha doğrusu. Yani dijital saatlerden Ben de öyle bahsediyoruz. biliyorum, evet. İçinde hareketli bir parça olmadığı için yağ orada herhangi bir parçanın ilerlemesiyle ilgili bir problem yaşatmıyor. Bunun birkaç avantajı var. Yağ optik olarak kırıcılığı değiştirdiği için cam ile ekran arasındaki mesafenin gözükmemesine sebep oluyor. Dolayısıyla oradaki sayılar cama yapışıkmış gibi görünüyor. Aynı şekilde mesela Resens saatlerinde de bu teknoloji kullanılır ama orada tabii ki yağ mekanizmadan bağımsız bir odada hareket eder. Bir diğer özelliği de çok yüksek su geçirmezliğe sahip saatlerde dışarıdan gelen basıncın saatin içinde daha iyi kompanse edilebilmesi için yine bu yağ saatin içine ekleniyor ama bu sizin sonradan yapabileceğiniz bir işlem değil. Çünkü yağ sıkıştırılamaz veya sıkıştırılması kayda alınmayacak kadar düşük bir sıvı olduğu için çok yüksek basınçlar altında saatin deforme olmasını engelleyen bir sistem. Yani ama tersi olması gerekmez miydi? Yağ genleşirse ne olacak? Öyle bir şey yağda bir genleşme Yok, söz bak, konusu değil. Kendi anlatsın diye bu soruyu seçmiş. Ben sana söyleyeyim. Başka hiçbir açıklaması yok. Sizin saatinizin veya sizin dayanabileceğiniz sıcaklıklarda yağda kayda değer bir genleşme söz konusu değil. Aynı şekilde yine basınç altında da neredeyse sıkıştırılamaz olarak değerlendiriliyor. Bu size ne sağlar? Dediğim gibi akrepli yelkovanlı saatlerinizde bunu yapmayın. Saate zarar verirsiniz. Dijital saatlerinizde bunu yapabilirsiniz. Orada farklı bir görüntüyle karşılaşırsınız. Sıkıldığınız takdirde nasıl düzeltirsiniz onu açıkçası pek bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Neyse. Biri kalibreye gravür yapar, biri yağ döker. Süper takipçilerim Sonuçta, var. Gerçekten gurur duyuyorum. Yani. ev ortamında- Şaka yapmıyorum, çok etkileniyorum böyle şeylerden. Değil mi? Yani. Ev ortamında Ben kısmında hiç cevaplamış duymamıştım olduk. yani böyle Bir defa yağ gördüm falan. ben. Ben o yağ deyince o Resans'ın falan kullandığı o şeyler Evet, aklıma benzer bir geldi sistem. ama Yine o tabii mineral yağ. tamamen bambaşka bir şey. Baloncuk kalmamasına da dikkat etsinler. Benim geçen sene Watch Some Wonders 2023'te beğendiğim U-Boat Dark Moon'da Evet, onda öyle da değil aynen miydi? öyle, Evet, aynen, öyleydi. aynen. Onda bir de özellikle baloncuk bırakılmış. Baloncuk Evet, bırakılmıştı, evet, evet. evet. Aynen öyle, hatırladım. İlginç Sıradaki bir soruymuş. sorumuz. Çocuklarınıza mevcut koleksiyonunuzdan birer saat bırakacak olsanız bunlar hangisi olurdu? Benim buna cevabım çok basit. Ben zaten bu 2012'de 15202 Audemars Piguet Royal Oak Extra Thin modelini çocuklarıma bırakmak için aldım. Hatta 2 tane aldım. Sonra birini bir arkadaşım çok isteyince o dönemde de bulunamıyordu. Ona sattım ama bir tane hala duruyor. Yani bende o sorulan soruyla eşleşen model Royal Oak Extra Thin 15202. Ama şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Benim oğullarım biri 20, biri 18 yaşında. Hani ufak biraz böyle TUSUYOZ'a falan filan takılıyor da öbürü Apple Watch bile takmıyor. Yani bu gidişle biz saatleri hangi birine bırakamayacağız diyorum ama Doruk oradan bakıyor abi hani ben buradayım der gibi bir şey var ya. Benim oğlan 10 yaşında. Ya o da öyle pek o kadar saatlere meraklı. Arada sırada benim Swatch'lardan falan takıyor, Casio'yu takıyor. Yani bir saat bırakma fikrinden ziyade ona 18 yaşında bir saat hediye etme fikrim var. Evet. Yani onunla beraber büyüyecek, gelişecek ondan sonra ve sürekli kullanmak isteyeceği. Ama bunu ona hediye etmeden önce açıkçası nelerden hoşlandığına dair birkaç böyle kilit soru sorup oradan gelecek cevaplara göre seçeceğim. Dolayısıyla düşündüğüm fakat henüz karar vermek için yeterli şartların oluşmadığı bir soru. Ama aklımda var. Ver Submariner'ı geç abi. Korkak. Değil mi? Çöz işi yani. Değil mi Doruk? Ne diyorsun?
Yani tek saat seçiminde belki model bazında olmasa da marka bazında ortak fikirdeyiz. Evet, evet. Zaten Rolex öyle bir markaydı abi. Yani düğünde, sünnette, Tabii. mezuniyette, orada burada zaten herkes gider onu alırdı. Şimdi bulunamadığı için başka markalara da döndü bu okazyonlar ama yani Eskiden Rolex öyleydi. bu konuda Hediye etmek için iyi bir tabii markaydı. tarihiyle, sağlamlığıyla falan bence iyi bir seçenek olabilir. Cevaplarınız için teşekkür ediyoruz. Bu haftaki Biz soru teşekkür cevap ederiz. köşemizin de sonuna geldik. Takipçilerimize de yeni sorularını bizlere sosyal medya kanallarımız aracılığıyla iletmelerini rica ediyoruz. Ve sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu arada güzel video oldu. Entropia'ya da teşekkür ediyoruz. Hem Evet. kolumuza taktığı bu güzel saatler hem de bu ortam bize açtıkları için. Doruk'un da dediği gibi sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.